Bugün bir tamir videosu yerine bir modifikasyon videosu yaptım. Bu saat Amerika'dan gelmiş. Gördüğünüz gibi fişi de Amerikan fişi zaten. 120 volt ve 60 Hz'de çalışıyor. Neyse ki fişe uygun olmadığı için fişe de takmamış sahibi. Yoksa muhtemelen yanacaktı içindeki transformatör. Burada da hafıza pilimiz var. Şimdi bu radyolar genelde içinde bir transformatör barındırıyor ve şebekedeki 50 ya da 60 Hz'i sayarak da saati işletiyor. Gördüğünüz gibi klasik bir saatli radyo. İşte bir transformatör, radyo kısmı ve saat kısmı var. İşte bu kısım radyo kısmı. Ses ayarı. Display'imiz burada. Şu hoparlörü ayırmakla başlayalım öncelikle. Şu tuşların olduğu paneli de sökersek saat kısmını göreceğiz daha rahat. Şurası da radyonun ibresi. Şu transformatörü de bir yerinden çıkaralım. Açıkçası bunu da kesebilirim. Çünkü 110 voltluk kabloyu kullanmayacağız. Maalesef bu transformatörün 220 volt girişi yok. Sadece 110'luk bir transformatör. O yüzden yeni bir transformatör bulmamız gerekecek. Hala tutan bir şeyler var. Şu 9 voltluk pilin uçlarını da sökmek lazım. Aşağıdan o tutuyor çünkü.
Son olarak da anten kablosu kaldı. Onu da çıkaralım. Evet, şu kapakla ve kablo ile işimiz bitti. Şimdi burada büyük bir tane entegre var. Saat için ben tahmin ettiğim entegre olduğunu düşünüyorum. İşte burada. LM8560. Çok tutulan bir entegre bu. Yani bu radyo saatlerin büyük çoğunluğunda bu entegre kullanılıyor. Basit bir şeması var. Hani benim açımdan dezavantajı tabii şebeke frekansıyla sayması. 50 ya da 60 Hz ile sayabiliyor. Şimdi bu Amerikan piyasası için yapıldığından 60 Hz'lik ayarlamışlar entegreyi. Ama onu 50 Hz'de de ayarlayabiliyorsunuz. Birazdan onu da göstereceğim. Bu transformatörü tabii kullanamayacağız. 110 voltluk olduğu için. Bunu çünkü bizim şebekeye bağlasam hemen yanar. Ama tabii çıkışları kaç volt ona bir bakmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Onu da göstereyim nasıl yapılacağını. Şimdi bu transformatörün girişi 120 volt. Şöyle çift sargısı olan bir transformatörü bunları test etmekte kullanabilirsiniz. Yani 0, 110 ve 220 volt girişi varsa bir transformatörün oto transformatör olarak kullanabilirsiniz. Yani şu şekilde işte 220 volta işte 220-240 volt arası verdiğiniz zaman ortadaki uçta 110 ya da 120 volt belirecektir. Ölçü aletiyle de göstereyim. İşte burası 235, burası da yaklaşık 120 volt. Yani bizim transformatörü böyle 110'a bağlarsak çıkışını ölçebileceğiz. Şimdi ben bunu ölçtüğümde beyaz uç ortada olmak üzere 2x9 voltluk bir transformatör olduğu ortaya çıktı. Yani sarılar 9 volt, beyaz da 0. Elimde de birçok çıkışı olan bir transformatör var, büyük bir tane. Bunun 2x9 volt bir çıkışı da var. Orayı saate bağlıyorum. Gördüğünüz gibi saatimiz sorunsuz çalışıyor. Ama gerçekten sorunsuz mu? Şuradan da benim seyyar hoparlörü bir bağlayayım. Radyosu da çalışıyor mu? Onu bir görelim. Var. İnsanların hayatın için Elimi de anten girişine dokunduruyorum ki yani istasyonları alabilsin. Şuradan da ayar düğmelerinin yerini buldum.
Şimdi enteresan bir şey göstereceğim. O yüzden doğru çalışan bir saat koyayım. Çin sitelerinden alınan basit CMOS'larla yapılmış bir saat. Bunun avantajı istediğim zaman saati durdurabiliyorum. Çünkü göstermek istediğim şey de önemli o. Şimdi 2 saati saniyesine kadar birbirine eşitleyelim. Şunu 12'de durduruyorum. Öbürü 12'ye attığında başlatacağım. Bakın bizim saat 13'e attığı halde bu saat hala 12'de duruyor. Bakalım kaç saniye geri kalacak. Evet, tam 12 saniye geri kaldı. Niye böyle? Çünkü bu saat 60 Hz'de çalışmaya göre ayarlı. Yani 1 dakikada 3600 tane pulse gerekli buna. Fakat 50 Hz verdiğimiz için 1 dakikada sadece 3000 pulse verebiliyoruz. Yani 600 pulse eksik kalıyor. Bunu da 50'ye bölersek 12 saniye zaten. Şimdi bir 12 daha geç kalıp 36'da atacak. Bakın 36'da. Yani her dakika başına 12 saniye. Bir saatte de 12 dakika civarında geri kalacak bu saat. Yani bu şekilde kullanmamız mümkün değil. O zaman bu entegredeki değişikliği yapmamız gerekecek. Çok basit bir değişiklik aslında bu. Şimdi şemasından bakarsak işte şuradan bir bacakları sayalım. 28 bacaklı. Burası 15. O şekilde gidiyor. Burası da 28. Şurası da 26 numaralı bacak. 26 numaralı bacak bu entegrenin 50 ve 60 Hz seçme bacağı. Eğer bunu boş bırakırsanız 60 Hz. VSS'e bağlarsanız da 50 Hz sayıyor entegre. Şimdi bizim bunu VSS'e bağlamamız lazım. VSS de 15 numara. Eksi taraf yani. Şuradan eksi geliyor. Yani bunu şöyle bir kısa devre yaparsak burada 26'dan 15'e VSS'e bağlarsak entegre 50 Hz'lik hale gelecek ve bizim istediğimizi yapacak. Hemen basitçe yapalım o değişikliği. Gördüğünüz gibi bir tane jumper attım oraya. Artık bu bizim entegremiz 50 Hz'de çalışacak. Son derece basit. 26 numarayı 50-60 Hz seçmeyi VSS'e bağladık. Yine diğer saatle bir karşılaştıralım. Evet, şunu 11 yapalım. Öbürü de attığı zaman ikisini senkronlayacağız. Bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi
Artık normal çalışıyor saatimiz. Bir dakika sonra bir daha bakalım. Bakıyoruz. Artık normal çalışan bir saatimiz var. Bakın bir süre sonra bir daha bakıyorum. Aynı şekilde gene çalışıyor. Tabi bu arada ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Hani şebekenin 50 Hz ya da 60 Hz'ine güveniyor bu saatler. Şimdi de bu transformatörle bir sıkıntımız var. Tabi bunu saatin içine sığdıramayacağımıza göre yeni bir tane transformatör bulmam lazım. Maalesef elimde de yok. O yüzden sipariş edeceğim bir şeyler. Bu arada akşam oldu. Bu hala gördüğünüz gibi doğru bir şekilde ilerliyor. Evet, birkaç gün sonradayız şimdi. Transformatörüm geldi. Yani istediğim gibi bir tane bulamadım. En makul fiyatlı da bunu buldum. PCB tipi bir transformatör ama önemli değil. 2x9 volt çıkışlı. Zaten bu saat 50-60 mAh bir şey çekiyor. O yüzden böyle küçük bir transformatör işimizi görecektir. Gördüğünüz gibi 2x9 volt. Bunu artık oradaki yerine bir şekilde uyduracağız. Şuraya bunu bir şekilde fixleyeceğim. Artık buraya bir şey atacağız herhalde bağlamak için. Şu transformatörden kurtulalım artık. Bu büyük transformatöre ihtiyacımız yok. Onun ucuna bağladığım da bizim normal tabii elektrik fişimiz. Artık Amerikan fişi değil, bunu kullanacağız. Şimdi bunu bir şekilde buraya bağlayacağız. Ben bu uçları direkt bağlarsam hani pinleri kırabilir çünkü bayağı sert bu kablo. Oraya biraz uzatma kablo yapayım. Gördüğünüz gibi uzatmayı yaptım. Şöyle izole de edeceğiz bunları. İşte sıcak hava tabancasını çıkarmaya üşendiğim zamanlarda böyle çakmak kullanıyorum. Bunu bu şekilde yerleştirip burada sabitleyeceğiz. ...220 girişlerini de bağlayıp onları da izole edelim. Yine çakmak. Şöyle bir plastik parça buldum. Bunu vidayla üstüne yerleştirirsem trafoyu tutacaktır.
Ama tamamen yerleştirmeden bir deneyelim bence. Şimdi bu beyaz orta uç. 9 voltluk transformatör çıkışlarının orta uçlarını birleştireceğiz. Diğer iki uca da sarıları bağlayacağız. Bağlantılar bitti. Bir fişe takıp deneyelim. Gördüğünüz gibi saatimiz çalışıyor. Artık transformatörü yerine yerleştirebiliriz. Şunu vidanın çevresinden dolandırıp öbür tarafta da sağlam bir şekilde bağlayacağız ki kablo çekilince bir şey olmasın. Evet, artık dışarıdan çekilse de bir şey olmaz. Transformatörün de sağını solunu bir doldurayım da fazla oynamasın. Ondan sonra bir de üstten tutturacağım zaten. Şimdi üstten bu parçayı bağlayacağım. Araya şu süngeri de koyayım ki iyice sıkı tutsun. Evet, transformatörümüz de oldukça sağlam bir şekilde tutturuldu. Şu anten kablosunu yerine takmam lazım. FM radyonun anteni bu. Onun yeri şuradaydı. Şuradan çıkarmıştık. Şu tuş takımı PCB'si aynı zamanda göstergeyi de tutuyor. Onu da vidalayalım. Her şey çalışıyor gibi görünüyor. Hoparlörümüzü de yerine bağlayalım. Şöyle dikkatlice kapatıyoruz. Burada da anten dışarı çıkması lazım. Bu arada ben pilin bağlantılarını da yaptım. Onu çekmeyi unutmuş olabilirim. Artık 120 volt değil 240 volt ve de 60 Hz değil 50 Hz de çalışan bir saatimiz olacak.
Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Şöyle bir her şeyi kontrol edelim bakalım. Sıkıntı var mı? Bu bölüm üçüncü Amerika'da kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin Bir de ayarlayalım. 12 saat şey yapıyor. Öğleden sonra için şurada PM dedi var bir tane. tenis dünyası bir önceki yıl Alarmı açıp kapatıyoruz ya da buzzer'la uyandırma var. aynı zamanda Şurada isterseniz göstergenin parlaklığını biraz kısabiliyorsunuz. İşte Amerika'dan gelen 120 volt 60 Hz'lik bir cihazı 220 volt 50 Hz'e çevirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.